Zaman, hepimizin güvendiği, hayatımızı ona göre planladığımız o değişmez sabit. Öyle mi gerçekten? Peki ya size zamanın hiç de sabit olmadığını söylesem? Hatta daha da ileri gidip zamanın akışının başınız için ayaklarınızdan daha hızlı olduğunu söylesem? Biliyorum kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi geliyor değil mi? Ama inanın modern fizik tam olarak bunu söylüyor. İşte karşınızda hikayemizin kahramanı, bir atom saati. Ama durun, bu öyle bildiğiniz kol saatlerinden falan değil. Bu, zamanın herkes için aynı aktığına dair o eski fikrimizi yerle bir edecek kadar, onun ne kadar esnek ve göreceli olduğunu kanıtlayacak kadar hassas bir teknoloji harikası. Peki, hassas diyoruz da ne kadar hassas olabilir ki? İşte bu saat sadece bu kadarcık yani 1 santimetrelik bir yükseklik farkında bile zamanın akışındaki o akıl almaz derecede küçük farkı yakalayabiliyor. Evet, yanlış duymadınız. 1 santimetre. İnanılır gibi değil mi? Yani zaman nasıl olur da aynı bedenin iki farklı noktası için farklı hızlarda akabilir? İşte şimdi gelin bu inanılmaz fikrin arkasındaki sır perdesini birlikte aralayalım ve Einstein'ın dünyasına dalalım. Şimdi bu sorunun cevabını bulabilmek için bu saatlerin aslında tam olarak neyi ölçtüğünü anlamamız gerekiyor. Ve hemen söyleyeyim, bu sadece saniyeleri tıkır tıkır saymaktan çok daha derin, çok daha büyüleyici bir şey. Her şeyin temelinde Einstein'ın o muhteşem fikri yatıyor. Kütle çekimsel zaman genişlemesi. Aslında fikir oldukça basit. Zaman güçlü kütle çekim alanlarında daha yavaş akıyor. Yani dünya gibi dev bir kütleye ne kadar yakınsanız zaman sizin için o kadar yavaşlıyor. Ve işte bu yeni atom saatleri tam da bu minicik farkı inanılmaz bir hassasiyetle ölçebiliyor. Bu fikrin ne kadar derin olduğunu anlamak için gelin bizzat Einstein'a atfedilen şu söze bir kulak verelim. Peki bu fikirler nereden geliyor? Zaman nasıl bu kadar esnek olabilir? Bunu anlamak için Einstein'ın dünyayı değiştiren o iki büyük teorisine yani görelilik teorilerine bir göz atmamız şart. Aslında bu iki teori madalyonun iki yüzü gibi birbirini tamamlıyor. Birincisi yani özel görelilik, yüksek hızların zamanı nasıl yavaşlattığını anlatıyor. İkincisi genel görelilik ise işin içine kütle çekimini katıyor ve diyor ki sadece hız değil kütle de zamanı büker. İşte bizim o süper hassas saatimizin yakaladığı ve başımızın ayaklarımızdan daha hızlı yaşlanmasına neden olan şey de tam olarak bu ikinci teoriden geliyor. Şimdi, özel göreliliğin bu akıl almaz etkilerinin arkasında Lorentz faktörü diye bir matematiksel formül var. Çok karmaşık görünmesin, aslında basit bir çarpan bu. Bir şey hızlandıkça, özellikle ışık hızına yaklaştıkça zamanın ne kadar yavaşlayacağını bize söylüyor. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Hız ışık hızına ulaştığında bu faktör sonsuza gidiyor. Akıl almaz bir şey. Ve tabii ki özel görelilik denince akla gelen o ikonik formülü unutmak olmaz değil mi? E eşittir mc kare. Yani kütle ve enerjinin aslında birbirine dönüşebilen, aynı şeyin farklı formları olduğunu söyleyen o devrimci fikir. Tamam, teoriler harika ama bütün bunlar biraz soyut kalıyor olabilir. Gelin bunu daha somut, daha akılda kalıcı bir hale getirelim. Nasıl mı? Fizik tarihinin belki de en ünlü düşünce deneyiyle. Karşınızda ikizler paradoksu. Şöyle bir senaryo hayal edin. İki tane ikiz kardeş var. Biri dünyada kalıyor, diğeri ise ışık hızına çok yakın bir hızla uzaya gidip geri dönüyor. Yıllar sonra buluştuklarında sizce hangisi daha yaşlı olurdu? Gelin uzaydaki ikizin yolculuğuna bir bakalım. Önce ne yapıyor? Hızlanarak dünyadan ayrılıyor. Sonra sabit bir hızla uzayda süzülüyor. Ama asıl olay burada başlıyor. Geri dönmek için yavaşlamak, durmak, yön değiştirmek ve tekrar dünyaya doğru hızlanmak zorunda. Ve sonuç? Geri döndüğünde şaşırtıcı bir şekilde dünyada onu bekleyen kardeşinden daha genç kalmış oluyor. Peki bu paradoksun sırrı ne? Hız mı? Hayır. Asıl sihirli kelime ivmelenme. Yani hızlanma, yavaşlama ve yön değiştirme anları. Bakın, dünyadaki ikiz hep aynı referans sisteminde sakince bekliyor. Ama uzaydaki ikiz, o sürekli referans sistemini değiştiriyor. İşte bu simetriyi bozan, her şeyi değiştiren şey tam olarak bu. Tamam, ikizler paradoksu çok ilginç bir düşünce deneyi, kabul. Ama sonuçta bu sadece bir teori mi? Gerçek dünyada bunun bir kanıtı var mı? Cevap, kesinlikle evet ve kanıtı her gün, belki de şu anda bile cebinizde taşıyorsunuz.
Gelin şu her gün kullandığımız GPS uydularını düşünelim. Bizden ta 20.000 kilometre yukarıdalar. Yani ne oluyor? Dünyanın kütle çekiminden daha az etkileniyorlar. Einstein'ın genel görelilik teorisi bize ne diyordu? Kütle çekimi zayıfladıkça zaman hızlanır. İşte tam da bu yüzden uydulardaki saatler yeryüzündeki bir saate göre her gün, evet her gün tam 45 mikrosaniye daha hızlı çalışıyor. Şimdi diyeceksiniz ki 45 mikrosaniye ne ki? Saniyenin milyonda biri kadar bir şey ama işte o küçücük fark her şeyi değiştiriyor. Eğer mühendisler Einstein'ın bu hesaplamalarını dikkate alıp sürekli bir düzeltme yapmasalardı, GPS'inizdeki konumunuz her gün ama her gün tam 10 kilometre şaşardı. Düşünsenize, navigasyon size denizin ortasında falan gösterirdi. Bu da bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Her gün kullandığımız, artık kanıksadığımız bu teknoloji, 100 yıl önce bir adamın kağıt kalemle bulduğu, o zamanlar için aşırı soyut görünen teorilerin sapasağlam bir kanıtı. Einstein haklı olmasaydı GPS diye bir şey olmazdı. Bu kadar basit. Peki tüm bunlar bizi nereye getiriyor? Geleceğe. Çünkü elimizdeki bu inanılmaz hassas saatler sayesinde artık sadece Einstein haklı mıydı diye bakmıyoruz, artık çok daha ötesine geçip yepyeni bilimsel keşiflerin kapısını aralıyoruz. Ve işte o kapıyı açan anahtar da bu. Gördüğünüz bu karmaşık lazer düzeneği İterbiyum atomlarının saniyedeki tiktaklarını sayıyor. Ama ne saymak? Saniyede 500 trilyondan fazla. Bu, zamanı hayallerimizin bile ötesinde bir kesinlikle ölçmek demek. Peki bu hassasiyetle neler yapabiliriz? Mesela dünyanın yer çekimi haritasını inanılmaz bir detayla çıkarabiliriz. Bu jeodezi demek. Veya bir yanardağın altındaki magmanın hareketlerini sırf yarattığı minicik kütle çekimsel değişimden anlayabiliriz. Bu da volkanoloji. Hatta işin en heyecanlı kısmı belki de evrenin o büyük gizemi karanlık maddenin yanımızdan geçerken uzay zamanda yarattığı o belli belirsiz dalgalanmayı bile tespit edebiliriz. Ve bütün bu yolculuk bizi akıllara durgunluk veren bir soruyla baş başa bırakıyor. Düşünsenize, en temel sandığımız, en güvendiğimiz zaman kavramı bile aslında böyle esnek, bükülebilen bir şeyse, evrende sarsılmaz gerçek sandığımız daha hangi yasalar aslında sadece bizim onları yeniden keşfetmemizi bekliyordur?